Nisan ayında genel itibariyle hangi enerjiler var? Nisan ayında her ne kadar böyle sürekli harekete geçin, harekete geçin desek de bazı şeyleri aşırı abartmadan dengeli bir şekilde ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım. Ve Nisan ayının başında bir ne olacak? Terazi dolunayı olacak. Gündemimiz tabii ki ilişkiler olacak. Gelelim tüm bu enerjilerin yükselen burçlara göre etkisinden. Yükselen Koç, tabii ki enerjinin çoğu sizde olacak. Dolayısıyla bu ay yeni bir imaj oluşturmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizden, gruplardan, arkadaşlardan ne yapabilir? Yeni aşklar, flörtöz etkiler, yeni ilişkiler kapınızı çalabilir. Nisan ayı en majör değişiklikleri, yani hayatınızda en büyük değişimleri alacak burçlardan biri sizsiniz. Çünkü yurt dışı konuları, vizeler, seyahatler, yeni eğitimler, mahkemeler ve bunlarla ilgili olumlu konular gündeminizde olacak. Size de parayla ilgili müjdeler verebilirim. Yükselen Başaklar. Nisan ayı geldi, hoş geldi. O zaman çok beklediğiniz Nisan ayı burç yorumlarına başlayabiliriz. Ama öncelikle tabii ki gökyüzü günlüklerine de ne yaptınız? Hoş geldiniz diyelim. Nisan ayında genel itibariyle hangi enerjiler var? Önce bunları özetlemek istiyorum. Ardından da bu enerjilerin yükselenlere etkisine geçeceğim. Evet, ayın sonuna kadar Venüs yüceldiği, güçlü olduğu nerede ilerleyecek? Boğa burcunda ilerleyecek ve ay sonuna doğru da Uranüs'le bir kavuşum yaparak bize Venüsyen konularda, yani parayla ilgili, aşkla, ilişkilerle ilgili genel bir ne getirecek? Gayrimenkulle ilgili de şanslar getirecek. Satürn zaten Koç burcunda, Neptün Koç burcunda, Güneş Koç burcunda ilerliyor olacak. Tabii ki 21 Nisan'dan sonra da Boğa burcuna geçecek. Ve Nisan'ın ilk haftası itibariyle Merkürle Mars da artık Koç burcuna geçecek ve tüm bu geçişler esnasında tüm bu gezegenler Neptün ve Satürn'le kavuşum yaparak bize hayallerimiz adına sorumluluk alarak harekete geçme enerjisi verecek. Tabii bu geçişler esnasında bir Jüpiter'le de kare yapacak gezegenler. Jüpiter karesi ne yapıyordu? Olayları büyütüyordu. Aslında Jüpiter bollukla, bereketle, büyümeyle alakalıydı ama kare yaptığında biraz bunlarla ilgili abartılar olabiliyordu. Yani yine de Nisan ayında her ne kadar böyle sürekli harekete geçin, harekete geçin desek de bazı şeyleri aşırı abartmadan dengeli bir şekilde ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım. Ve Nisan ayının başında bir ne olacak? Terazi dolunayı olacak. Güneş Koç burcundayken Ay Terazi burcunda olacak. Koç burcu neyi anlatıyordu? Beni. Terazi burcu bizi, ben biz arasında denge kurma. Yani gündemimiz tabii ki ilişkiler olacak. Ayın ortalarına doğru da bir ne yapacak? Koç burcunda yeni ay olacak. O zaman demek ki özellikle o hep harekete geçin, başlangıçlar yapın. 2026 yılı zaten harekete geçenlerin, koşanların yılı olacak demiştik ya. Asıl o hareket enerjisini hissettiğimiz zaman bu Koç yeni ayından itibaren olacak. Ayın sonlarına doğru da Boğa burcuna geçen Güneş ve Venüs Kova burcundaki Plüton ile kare yaparak bizi birazcık bu değişim konularıyla ilgili ya da yatırımlarla ilgili ya da hayatımızda sabit kalan konularla ilgili zorlayacak, krizler yaratacak. Öyleyse şimdi gelelim tüm bu enerjilerin yükselen burçlara göre etkisinden. Şimdi yükselen Koç, tabii ki enerjinin çoğu sizde olacak. Dolayısıyla bu ay yeni bir imaj oluşturmak isteyebilirsiniz. Kimliğinizde değişiklik yapabilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklik yapabilirsiniz. Benliğinizi ortaya koymak isteyeceğiniz, aynı zamanda da ilişkilerin yoğun bir şekilde gündeminizde olduğu bir ay. Yeni bir ilişki kararı alabilirsiniz. Evlenme kararı alabilirsiniz. Yeni bir aşk ne yapabilir? Kapınızı çalabilir. Oldukça hareketli, uzun süredir beklediğiniz enerjilerin sizle olduğu
bir zaman dilimi olacak. Nisan ayı sonuna doğru ise artık Boğa burcuna geçen gezegen enerjileriyle birlikte gündeminiz ne olacak? Tabii ki para, kendi değeriniz, öz değeriniz ve değerleriniz olacak. Birazcık da iş ve kariyer olacak. Ayın başında ilişkilerinizle, kendinizle ilgili dengeye geldikten sonra artık iş ve para kazanma vakti diyeceksiniz. Sevgili koçlar, genel itibariyle sizler için oldukça şanslı, bereketli bir ay diyebiliriz. Evet, yükselen boğalar, tüm bu enerjiler ve Nisan ayının başındaki terazi dolunayı sizin 12-6 aksı dediğimiz aksı harekete geçirecek. Yani birazcık böyle kendi iç dünyanıza çekilmek isteyeceksiniz. Bilinçaltınızı, ruhsal konuları, birazcık psikolojik durumunuzu gözden geçirmek isteyeceksiniz, dinlenmek isteyeceksiniz. Bir yandan ise bu dolunaydan dolayı iş hayatınızı düzenlemeniz gerekecek. Belki de bu enerjilerden dolayı böyle bir işle ilgili ya da iş düzeninizle ilgili ya da yaşam şeklinizle, beslenmenizle ilgili yeter ya bu şekilde yaşayamam, bu düzenin içerisinde olamam deyip yeni bir iş, yeni bir düzen kararı ya da beslenme ile ilgili bir ne yapabilirsiniz? Karar alabilirsiniz. Bu konularla ilgili dengeye geleceğiniz, dengeye gelmeye çalışacağınız bir ay sizi bekliyor ki ardından zaten Nisan ayının sonuna doğru gezegenler Boğa burcuna geçince işte artık siz de dengeye gelmiş olacağınız için bu enerjileri daha güzel kullanacaksınız. Bu sefer artık yeni bir ben, yeni bir kimlik siz ortaya koyacaksınız. Şanslar, fırsatlar sizi bulacak. Kaderinizle ilgili, hayatınızla ilgili yeni kararlar, ilişkilerinizle ilgili yeni kararları siz alıyor olacaksınız. Ve yenilikler Nisan ayının ikinci yarısından sonra ise sizleri bekliyor olacak. O zaman ilk haftalarda böyle bir şeyler tam istediğimiz gibi gitmiyor diye ne yapmıyoruz? Üzülmüyoruz. Tam tersi dengeye gelip psikolojimizi ve hayat düzenimizi düzenliyoruz, güçlendiriyoruz. Muhteşem bir ay sizinle olsun diyorum sevgili boğalar. Evet, yükselen ikizler Nisan ayına hızlı ve yoğun enerjilerle giriş yapıyorsunuz. Çünkü Koç stelyumu 11. ev alanınızda olacak. Yani sosyal çevre, arkadaşlar, gruplar, organizasyonlar siz de bunu seviyorsunuz. Ve Dolunay'da 5-11 aksınızda olacak. Yani sosyal çevrenizden, gruplardan, arkadaşlardan ne yapabilir? Yeni aşklar, flörtöz etkiler, yeni ilişkiler kapınızı çalabilir. Sizler de bunu çok sevdiğiniz için Nisan ayının ilk yarısı sizleri mutlu edecek diye düşünüyorum. Oldukça kıpır kıpır olacaksınız. Belki yeni projelere adım atabilirsiniz. Yeni gruplara girebilirsiniz. Daha böyle hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sanatsal faaliyetlere katılabilirsiniz. Oldukça aktif olacaksınız. Lakin ayın ikinci yarısından itibaren gezegenler daha çok böyle Boğa burcuna geçeceği için bu sefer birazcık daha psikolojiniz, ruhsal alanınız, iç aleminize döneceksiniz ki zaten ilk yarısı o kadar kıpır kıpır, o kadar hareketli, o kadar enerjik, o kadar yoğun olacaksınız ki siz de biraz dinlenmek isteyeceksiniz. Ardından zaten enerjiler ne yapacak? Sizin burcunuza geçecek. Tekrar bir sonraki ay hareket, enerji, şanslar, fırsatlar sizi bekliyor olacak. Öyleyse Nisan ayının ilk yarısı hareket, bereket, ikinci yarısı biraz dinlenme, ardından da tekrar hareket zamanı diyoruz yükselen ikizler sizler için. Ve en güzel aşklar sizi bulsun diyorum o zaman. Evet, yükselen yengeçler. Nisan ayı en majör değişiklikleri yani hayatınızda en büyük değişimleri alacak burçlardan biri sizsiniz. Çünkü 14 aksı dediğimiz kariyer, statü, ev, yaşam alanı,
Bu enerjiler bu alanları tetikleyecek. Peki neler olabilir? Yeni terfi alabilirsiniz, yeni bir işe geçebilirsiniz, kariyerinizle ilgili bir değişiklik yapabilirsiniz. Bir yandan ev, aile, yaşam alanınızı düzenlemek isteyebilirsiniz. Taşınma kararı alabilirsiniz. Gündeminiz oldukça yoğun olacak ve bütün bu enerjiler hayatınızda büyük radikal değişimler yapmanıza sağlayacak ki siz aslında değişimi çok sevmezsiniz. Güvenli alanda kalmak istersiniz. Ama Nisan ayındaki enerjiler hem Terazi burcundaki dolunay ardından Koç burcundaki yeni ay sizler için artık değişiklik yap, harekete geç diyecek ki zaten Jüpiter de sizin burcunuzda, Yengeç burcunda Haziran sonuna kadar burada, belki de size son fırsatlarını, şanslarını veriyor olacak. O yüzden Nisan ayında gelen tüm değişimleri, tüm fırsatları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum ve değerlendirmeniz dileğiyle diyorum. Ardından enerjiler Boğa burcuna geçince görünürlüğünüz daha da artacak. Sosyal medyada, sosyal arenada, gruplarda, derneklerde, organizasyonlarda bu sefer boy gösteren siz olacaksınız. Yeni tanışmalar, yeni arkadaşlar, yeni projeler sizin gündeminizde olacak. Yine hatta tüm işte belki bu radikal kararlar almak zorunda kalacağınız krizlere rağmen en şanslı, en bereketli burçlardan biri Nisan ayı için sizsiniz diyebilirim sevgili yengeçler. Evet, yükselen aslanlar, Nisan ayı sizin için de oldukça hareketli bir ay. Çünkü Koç enerjisi sizlerle uyumlu ve 9. ev alanınızda çalışacak. Yurt dışı konuları, vizeler, seyahatler, yeni eğitimler, mahkemeler ve bunlarla ilgili olumlu konular gündeminizde olacak. Terazi dolunayı da 3-9 aksınızı çalıştıracağı için yine yakın mesafe seyahatler, arkadaşlar, kardeşler, eğitimler, genel itibariyle eğitim gündeminiz olabilir. Öyleyse yeni bir eğitime başlayacak olabilirsiniz ya da vizyonunuzla ilgili, inançlarınızla ilgili, fikirlerinizle ilgili, düşünce yapınızla ilgili bir değişime gidebilirsiniz bu ay ama enerjiniz yükseliyor. Ayın ikinci yarısından itibaren ise Boğa burcuna geçen enerjiler bu sefer sizin ne yapacak? Kariyer alanınızı, sosyal statü alanınızı destekleyecek, güçlendirecek. Ardından ayın ikinci yarısı ise bu sefer sizin gündeminiz kariyer, iş, para ve statü olacak. Ve siz de bu alanlarda görünür olmayı, yükselmeyi zaten seviyorsunuz. O zaman Nisan ayının ikinci yarısından itibaren daha görünür olacağınız bir dönem sizi bekliyor olacak diyebiliriz. Haziran ayından sonra da zaten Jüpiter burcunuza geçecek. Ve Haziran ayı itibariyle de bu görünürlüğünüzü taçlandıracağınız, daha iyi olacağı bir dönem diyebiliriz. Şimdiden bunun müjdesini verebiliriz. İşte Nisan ayı o 2026-2027 yılında yaşayacaklarınız bir fragmanı olacak diyebiliriz sevgili yükselen aslanlar. O zaman şans sizinle de olsun diyelim. Evet, yükselen başaklar, geçen ay çok çalıştınız, çok yoruldunuz ki siz çalışmayı çok seviyorsunuz ama yine de gezegenler o kadar çok üstünüze geldi ki siz bile yeter yani bu kadar da olmaz, bu kadar da çalışılmaz dediniz. Ama artık o çalıştıklarınızın, emeklerinizin karşılığını alacağınız bir ay sizi bekliyor. Çünkü Dolunay 2-8 aksında olacak. Yani parayla ilgili, öz değerle ilgili enerjiler aktif olacak. Ortaklaşa kazançlardan fayda göreceğiniz bir dönem. Emeklerinizin karşılığını alacağınız, parayla ilgili artış ve bolluk yaşayacağınız bir ay sizi bekliyor diyebilirim. Size de parayla ilgili müjdeler verebilirim. Yükselen başaklar. Ayın ikinci yarısında ise artık herhalde parayı da bulacağınız için zaten işte bolca da çalıştınız. Böyle bir karşılığını da aldınız, rahatladınız. Bu sefer ne yapacak? 9. ev konuları gündeme gelecek. Yani yeni eğitimler, seyahatler, yurt dışı konuları. Kiminiz bu paraları, bu kazançları demek ki yurt dışı seyahati için harcayabilir.
Kiminiz yeni bir eğitim için harcayabilir. Kiminiz üniversiteyle ilgili güzel gelişmeleri olabilir. Yükselen Başaklara bunu da söyleyebiliriz. Yani sizler için de Nisan ayı oldukça verimli, emeklerinizin karşılığını alacağınız bir zaman dilimi, bir ay diyebilirim. O zaman bütün bereket sizlerle olsun sevgili Başaklar diyorum. Yükselen teraziler. Yine Nisan ayında en çok etkilenen burçlardan biri de sensin. Aslında diyeceksiniz ki bütün burçlar için aynı şeyi söylediniz. Çünkü neden? Koç enerjisi ateş elementi olduğu için zaten hepimizi harekete geçiriyor. Sizi ise özellikle hangi konuda harekete geçecek? İlişkilerle ilgili yeni bir aşk, yeni bir evlilik, yeni bir ilişki, yeni bir ortaklık ya da bunlarla ilgili yeni kararlar ne yapacak? Kapınızı çalacak. Zaten daha önceki yayınlarda da söylemiştik. Siz de çok ilişkisiz durmak istemiyorsunuz. O zaman yoğun bir ilişki trafiği Nisan ayının ilk 2 haftası sizi bekliyor olacak. Bu ilişki trafiği derken bunu sadece aşk ve evlilikle sınırlandırmayın. Arkadaşlıklar içinde geçerli, iş ortaklıkları içinde geçerli. Telefonlarınız adeta susmayacak. Yükselen teraziler. Ardından ve bunlarla ilgili tabii dengeye gelmeniz gerekecek. Dengeye gelirken de sizler birazcık böyle sorun çıkmasın, aman kavga çıkmasın diye her şeye tamam diyen bir enerjiye sahipsiniz. Ama bu Nisan ayında çok da böyle her şeye tamam demeyin derim. Kendi benliğinizi de ortaya koyun diyor gökyüzü. Ardından ise Nisan'ın ikinci yarısında ise gezegenler Boğa burcuna, bu sefer 8. ev alanınıza geçecek. Yani bu ilişkiler alanından ya da yaptığınız ortaklıklar, arkadaşlıklar dolayısıyla ne yapacak? Ortak kazançlar gündeminizde olacak, yatırımlar gündeminizde olacak, miraslar ya da başkalarının kaynakları, paraları gündeminizde olacak. Tabii bireysel haritası sorunlu çalışanlar için vergi borçları, bunlar da gündeminde olabilir. Ben daha çok olumlu konuları anlatmaya çalıştım. Ama genel itibariyle Nisan'ın ikinci yarısında da bir şekilde sizlere para geleceğini düşünüyorum sevgili teraziler. O zaman en güzel ilişki trafiği sizinle olsun diyorum. Nisan ayında da, ardından da cüzdanınız parayla dolsun. Evet, geliyoruz sevgili yükselen akrepler. Evet sevgili akrepler, Nisan ayının ilk yarısı sizin için biraz kapanışlarla geçebilir. Gezegenler daha çok 6. evinizde olacağı için yoğun bir iş temposunda olabilirsiniz. Çalışma, iş, para, gündeminiz, sağlığınız, beslenmeniz, hayat düzeniniz, ev düzeniniz, iş düzeniniz, bu konular olacak. Bunlarla uğraşıyor olacaksınız. Bir yandan dolunay 6-12 aksınızda olacağı için psikolojik dengenizi, bilinçaltınızı gözden geçireceksiniz. Bütün bunlarla ilgili dengeye geldikten sonra ikinci yarısı bu sefer gezegenler ne yapacak? Boğa burcuna geçtiğinde sizin ilişki alanınıza geçecek. İlişki trafiğiniz bu sefer sizin artacak. Sizin telefonlarınız susmayacak. İlişkilerinizle ilgili netleşmeler yaşayacaksınız. Yeni kararlar, yeni sevgililer, yeni ortaklar, yeni arkadaşlar Nisan'ın ikinci yarısından sonra sizi bekliyor olacak. O zaman ilk yarısı böyle bir çok çalışıyor, yoğun tempomuz olabilir, kapanışlar olabilir. Bunlar için kendimizi üzmüyoruz ki siz zaten bütün zorlukların, sıkıntıların altından kalkabilecek güçtesiniz. Nisan'ın ikinci yarısından sonra ise bütün güzel enerjiler sizi bekliyor olacak. Sevgili akrepler, öyleyse Nisan ayı da en güzel hayat düzeninizi kuracağınız ve ardından güzel ilişkiler yaşayacağınız bir ay olsun diyorum. Sevgili yükselen yaylar, sizin için zorlu yıllar geçti, zorlu bir Mart ayı geçti. Nisan ayı ise müjdelerle, çok güzel enerjilerle geliyor. Çünkü Koç enerjisi, yay enerjisini ne yapan, destekleyen bir enerji.
ve 5-11 aksınızda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayla birlikte bazı gruplar, organizasyonlarla ilgili bitiş kararları da alabilirsiniz. Yeni fırsatlar da gelebilir. Yeni arkadaşlar, yeni çevrelere girebilirsiniz. Eski çevrenizle ilgili kopuşlar yaşayabilirsiniz. Ama ne oluyorsa hayrınıza olacak. Bir yandan 5. evinizdeki bu aktif enerjiler çocuklarınızı gündemine getirecek. Sizin kendi sanatsal faaliyetlerinizi, gezi, seyahat ve yaşam enerjinizin artacağı bir dönem. Aynı zamanda aşk da ne yapabilir? Kapınızı çalabilir. Nisan'ın ilk 2 haftası bu enerjilerle ilgilenirken ikinci yarısından sonra ise Boğa burcuna geçen gezegenler artık enerjini de topladın. Yaşam enerjin de arttı. Öyleyse çalışma zamanı diyecek. Bu sefer iş hayatınızı, günlük düzeninizi kurmaya çalışacaksınız. Yoğun çalışma temposu içerisinde olacaksınız. Ama zaten enerji ile dolduğunuz için bu çalışma temposu sizi yormayacak ve hayatınıza yeni bir düzen getireceğiniz dönem olacak. Yani Nisan ayında sevgili yükselen yaylar, artık o bunaldığınız 2,5 yılın tüm enerjisini üstünüzden atıp yepyeni, şahane, güzel enerjilere merhaba diyeceğiniz bir ay sizi bekliyor. O zaman tüm yükselen yaylara sevgilerimi ve şans yolluyorum ki onlar zaten şansı kendi kendilerine de yaratabiliyorlar. Çünkü ne olursa olsun yaşadıklarından ders çıkarıp hayata pozitif bakabilmeyi seven insanlarsınız. Ardından geliyoruz yükselen oğlaklar. Enerjiler sizin 4-10 aksınızda çalışacak. Hayatınızla ilgili majör değişiklikler alabilirsiniz. Taşınma gündeminiz olabilir. Ev hayatınızı, aile hayatınızı düzene sokmak isteyebilirsiniz. Tabii bunu düzene sokmaya çalışırken kariyerinizle ilgili bir takım değişiklikler de ne yapabilir? Bununla ilgili yani gündeme gelip kariyerinizden dolayı da bu kararları ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz ama hayatınızla ilgili uzun süredir beklediğiniz değişimleri yapacağınız, yapabileceğiniz, yapma şansları bulacağınız bir zaman dilimi olacak. Nisan ayının ilk yarısı. İkinci yarısında ise Boğa burcuna geçen enerjiler bu sefer yayları değil ne yapacak? Sizlere aşkları, flörtleri, seyahatleri, yeni yaşam enerjisini getirecek. Öyleyse diğer tüm burçlar için dediğimiz gibi Nisan ayı sizler için de yeni hayat kurma enerjileri barındırıyor. En güzel düzeni kurmanız, en güzel ne diyelim mutlulukları yaşamanız dileğiyle diyelim sevgili oğlaklar. Evet sevgili yükselen kovalar. Sizler için Nisan ayında enerjinin çoğu hangi alanınızda olacak? 3. ev alanınızda. Yani iletişim, yeni eğitimler, kısa mesafe seyahatler, araç alım satımları, arkadaşlar, yakın çevre arkadaşlar tabii ki, kardeşler, akrabalar. Bunlar gündeminizde olacak. Eğitimler, seyahatler. Sizler de zaten bunu seviyorsunuz. Bunlarla ilgili enerjilerin çok aktif olduğu, fırsatları değerlendireceğiniz bir ay Nisan'ın ilk yarısı. Nisan'ın ikinci yarısından sonra ise Boğa burcuna geçen enerjilerle birlikte bu sefer sizler işte gündeminizde taşınma, aile düzeni, aileniz ya da bunlarla ilgili değişiklikler, kararlar ya da bu alanda düzenlemeler gündeminizde olacak. Yani Nisan ayı da sizler için oldukça verimli, oldukça hızlı, bereketli bir ay olacak. O zaman diyoruz ki iletişim trafiğiniz hiç durmasın. Yeni eğitimler ve aktif zihninizle birlikte ki siz seviyorsunuz bunu. Tüm güzellikler sizleri bulsun diyorum yükselen kovalar. Evet yükselen balıklar. Geçen ay içinde sizlere şanslısınız demiştik. Çünkü gezegenler sizin evinizdeydi.
İmajınızı değiştirdiniz, vizyonunuzu değiştirdiniz, kimliğinizi değiştirdiniz, dış görünüşünüzü değiştirdiniz, oldukça enerjiyle doldunuz, harekete geçtiniz. Bir yandan Yengeç burcundaki Jüpiter de size uyumlu açı yaparak destekledi. Artık böyle bu kadar enerjiyle birlikte evren size harekete geç dedi. Ve bütün bu şansları, fırsatları, büyümeleri alacaksınız. Artık Nisan ayında ne olarak kullanacaksınız? Para olarak, yatırım olarak, iş fırsatı olarak, kazanç olarak kullanacağınız bir zaman dilimi. Tabii bir yandan işte bütün bu kadar güzel enerjilerle birlikte o parayı harcamak da isteyebilirsiniz. Para harcamalarınızda da artış olabilir. Bu anlamda da dengeli olmaya çalışın derim. Çünkü her zaman bu kadar güzel enerji, bu kadar bereket bizi bulmayabilir. Ama bu ay gerçekten oldukça size, hanenize adeta bereket yağacak diyebilirim. Öyleyse balıklar uyumuyoruz, tembellik yapmıyoruz, yatmıyoruz, harekete geçiyoruz. Evrenden üstünüze akan, sağanak sağanak akan bereketi topluyoruz. İkinci yarısından itibaren ise Boğa burcuna geçen enerjiler iletişim alanınızı, kısa mesafe seyahatlerinizi, yakın çevre arkadaşlarınızı, kardeşler alanınızı harekete geçirecek. Belki de hatta o Nisan'ın ilk yarısında kazandığınız parayla yeni bir araç, yeni bir motor, bunları satın alabilirsiniz ya da yeni eğitimler, yeni teknolojik aletler de alabilirsiniz. Sizler için de oldukça şanslı, bereketli bir ay. Hatta Nisan ayının en şanslı, en bereketli enerjileri kimlerin olacak derseniz tabii ki yükselen balıkların olacak derim. Öyleyse hayatınız bolluk bereketle dolsun diyorum. Bir gökyüzü günlüklerinden daha herkese sevgi ve selamlar yolluyorum. Görüşmek üzere. Desteklerinizi ve yorumlarınızı unutmayın. Sizin desteklerinizle, yorumlarınızla bizler de ne yapacağız? Daha motive olacağız. Sizler için anlatmaya devam edeceğiz.